Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle çok güzel bir kare motif çalışması yapacağız. Motifin yapımını sevgili Aysun Bahtiyar'ın kanalında gördüm. Tasarımı kendisine ait. Çok güzel bir motif çalışması olmuş. Ellerine sağlık diyorum. Şimdi motifimi yaparken ben Alize'nin Cotton Gold iplerini kullandım. Burada renklerin yerlerini değiştirerek gördüğünüz gibi iki farklı kare motif görünümü elde ettim. Ayrıca 3,5 milimetre tığ kullanarak ördüm. Motifimin ölçüsü 12 santimetre oldu. Şimdi sıralar eklemeye müsait bir motif çalışması. Öreceğiniz projelere göre motiflerinizin sırasını daha fazla yaparak daha büyük bir motif elde edebilirsiniz. Kalın ipler kullanarak battaniye çalışmalarına çok yakışacaktır. Çanta, yelek, hırka çalışmalarında da yine çok güzel duracak bir motif çalışması. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen motifimizin yapımına başlayalım. Motifimize başlarken hemen şöyle tığıma başlangıç ilmeğimi attım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen ilk zincirin içine batıyorum. Şöyle kaydırmayla kapattım. Tekrar 1, şöyle ipimi de arada yürüteceğim. 2, 3 ve 4 zincir daha çektim. Şimdi hemen şöyle halkamızın içine bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, tekrar bir ikili trabzan. Bir zincir, bir ikili trabzan. Bu şekilde aralarda bir zincir çekerek toplamda 12 tane ikili trabzan yapacağız. Toplamda 12 tane ikili trabzanımı yaptım. Sonda yine bir zincir çektim. 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum ve kaydırmayla kapattım. Burada 4 zincir çekmiştik. Bir zincir araya gelmiş oldu. Şimdi zincir çekmeden hemen ipimi şöyle uzun bırakarak kesiyorum. İpimi şöyle çektim. Tekrar kaydırma yapmış olduğum boşluğa böyle arkadan tığımı geçirdim. İpimi arkaya çektim. Bu ipimizin şöyle üzerine örerek gizleyeceğiz. Evet, hemen rengimi değiştiriyorum. Evet, ikinci sırayla devam ediyoruz. Şimdi herhangi bir zincir boşluğuna şöyle battım. 2 ilmeğimi birlikte topladım. Direkt sık iğne yaptım ve 2 zincir çektim. Hemen buraya batıyorum. Şöyle ipimi de bu tarafa alacağım. Üzerine örerek gizliyorum. Aynı yere bir ikili trabzan daha yaptım. Zincir çekmeden sıradaki boşluğa atladım ve tekrar şöyle ipimi biraz kısa bırakmışım. Buraya 2 ikili trabzan yapıyorum. İkinci sırada bütün bir zincir boşluklarına 2 ikili trabzan yapıyoruz. İpim koyu ama bu şekilde söylediklerimi de takip edebilirsiniz. Bir zincir boşluklarına 2 ikili trabzan yapıyoruz. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Hemen burada zincir çekmeden şöyle ilk trabzanın ya da ilk zincirimizin içine battım. Buradan kaydırmayla kapattım. Yine zincir çekmeden şöyle ipimi uzun bırakarak kesiyorum. Tekrar kaydırma yapmış olduğum boşluğun arkasından şöyle battım. İpimi arkaya çekiyorum. Tekrar rengimi değiştiriyorum. Hemen şöyle başlangıç ilmeğimi attım. Şimdi herhangi iki trabzanın şöyle araya batarak, buralarda zincir çekmediğimiz için şöyle her iki şu aralara batacağız. Bakın, buradaki trabzanların arasına değil, şu aralara. Şimdi buraya batıyorum. Hemen şöyle bir sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Şimdi tekrar tığıma 2 defa ip aldım ve şu alttaki trabzanın, bakın bu şekilde altından alarak ön üçlü trabzan yapıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte ve son ikiyi birlikte topladım. Tekrar şöyle yatırdığımız zaman aynı boşluğa tekrar bir ikili trabzan yapıyorum.
Toplamda burada 3 tane trabzanım oldu. Bir ikili trabzan, bir üçlü trabzan, bir ikili trabzan daha yaptım. Şimdi 2 tane trabzanı atlıyorum. Yine araya batıyorum. Bir ikili trabzan, tığıma 2 defa ip aldım. Hemen şu alttaki trabzanımızın bakın bu şekilde üstten batıyorum, alttan alıyorum. Şöyle biraz da tığımızı yatırarak yaparsak bu üçlü trabzanı daha güzel uzatabiliriz. İkisini birlikte ve son ikiyi birlikte topladım. Tekrar şöyle yana çektim. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha yaptım. Aralarda zincir çekmiyoruz. Tekrar bir ikili trabzan, tığıma 2 defa ip aldım. Şöyle alttaki trabzanın altından aldım ve ön üçlü trabzan yaptım ve aynı yere bir ikili trabzan daha yaptım. Evet, bu şekilde 3. sırayı tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım ve motifimizin son hali bu şekilde görünüyor. Şimdi yine rengimi değiştirdim. Herhangi 3 trabzanın bakın şu araya batacağım. Buraya battım ve şöyle bir sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Şimdi ikinci trabzanımızı şu altta 2 tane, yani ikinci sırada ikişer tane trabzanımız vardı boşluklarda. Şöyle bir ip aldım. Bu 2 trabzanın araya batacağım. Şöyle araya batıyorum. Buradan arkadan ipimi alıyorum. Tekrar biraz ilmeğimi uzattım. İkisini birlikte ve son ikiyi birlikte topladım. Tekrar buraya şöyle yana kaydırıyorum. Yine aradan batıyorum. Buraya bir ikili trabzan daha yaptım. Şimdi bir zincir çektim ve yine sıradaki şu ara boşluğuna batıyorum. Buraya önce bir ikili trabzan, daha sonra bir ip aldım. Bu alttaki iki trabzanın şöyle araya batıyorum. Buradan ipimi aldım. İkisini birlikte ve son ikiyi birlikte topladım. Tekrar şöyle araya battım. Aynı yere bir ikili trabzan daha yaptım. Bir zincir, bu sırada aralarda bir zincirimiz var. Bir ikili trabzan, bir ip aldım. Hemen alttaki iki trabzanın araya battım. İpimi arkadan aldım. Tekrar şöyle uzattım ve bir ikili trabzan daha yaptım. Hemen şöyle aradan batıyorum. Aynı yere üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde yeni sırayı tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım ve aynı şekilde sonda bir zincir çektim ve ilk trabzanın üzerine kaydırmayla bu şekilde bağladım. Tekrar ipimi arkaya çektim. Şimdi tekrar rengimi değiştirdim. Herhangi bir zincir boşluğundan yarım köşe yaparak başlayacağım. Hemen şöyle önce sık iğne, daha sonra iki zincir çektim. Sizler direkt zincirle de başlayabilirsiniz. Hemen buraya şöyle köşe olduğu için ilkinden tek, ikisini birlikte ve son ikiyi birlikte topladım. Yani bir kez ip alarak üçlü trabzan yapıyorum. İlkinden tek, ikisini birlikte ve son ikiyi birlikte topladım. Bu bizim ilk yarım köşemiz. Şimdi tekrar bir zincir, sıradaki bir zincir boşluğuna 3 ikili trabzan. Tekrar bir zincir, sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Şöyle 2 ve 3. Tekrar bir zincir. Şimdi ikinci köşemizi yapacağız. Hemen buraya geldim. 3 kere de çıkarak yine 1, 2 ve 3. Şöyle ikincisi ve üçüncü trabzanımı yaptım. Arada iki zincirimiz var. Tekrar aynı yere
3 ikili trabzan yapıyorum. Yine 3 kere de çıkarak tekrar bir zincir, sıradaki bir zincir boşluğuna 3 ikili trabzan. Bir zincir, sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Tekrar bir zincir ve üçüncü köşemizi yapacağız. Hemen buraya geldim. Yine şöyle 3 kere de çıkarak yapıyorum. Evet, sırayı aynı şekilde tekrar ediyoruz. Başladığımız yere geldiğimiz zaman yarım köşeyi tamamlayacağız. Yani ilk boşluğun içine tekrar 3 ikili trabzan yapacağız ve hemen kapanışı göstereceğim. Başladığım yere tekrar geldim. Son üçerli grubumu yaptıktan sonra yine bir zincir çektim. Şimdi burada şöyle başlangıç ipimiz var. Onun üzerine örerek gizleyeceğiz. Hemen bu köşemizi tamamlıyorum. Aynı ilk boşluğa batıyorum. Şöyle 3 kere de çıkarak üçlü trabzan yaptım. Tekrar ilkinden tek, ikisini birlikte ve ikisini birlikte. Şöyle üçüncüsü. Evet, şimdi şöyle bir ip aldım. Hemen ilk zincirin içine batıyorum. 3 ilmeğimi şu şekilde hepsini birlikte topladım. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Evet, son sırayla devam edeceğiz. Herhangi bir köşe boşluğunun içinden başlayacağım. Yine bir sık iğne, 2 zincir. Şimdi isterseniz 3 kere de çıkarak yapabilirsiniz. İsterseniz de ikili trabzanlarla devam edebilirsiniz artık. Şöyle 3 tane trabzanımı yaptım. Yine bir zincir. Sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Tekrar bir zincir, sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Köşelerde 2 zincirimiz var. Aralarda 3 zincirimiz var. Aralarda bir zincirimiz var. Sanki 3 zincirimiz var dediğim gibi ama kafam karıştı birden. Evet, aralarda bir zincirimiz, köşelerde 2 zincirimiz var. Şimdi böyle çekimleri yaparken hem örüp hem anlatıp hem de kamerayı kontrol etmek gerçekten bazen kafamız karışabiliyor. Evet, şöyle 2 zincir çektim ve ikili trabzan yaparak köşeye devam ediyorum. 3 kere de çıkmadım ama yine de biraz uzatarak yapıyorum diğerlerine göre. Evet, son sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, motifimizin son sırasını tamamladım. Yine köşeyi bir alt sırada gösterdiğim gibi burada aynı şekilde kapattım. Hemen şöyle motifimizin diğer rengine de bakalım. Gördüğünüz gibi renklerin yerini değiştirdiğimiz zaman iki farklı motif elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde sizler de farklı renklerle yerlerini değiştirerek farklı motifler elde edebilirsiniz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.